Selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmiş bayramınızı kutlamak istiyorum buradan. Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi tabii biraz ara verdik. Bu nedenle ben böcek açılımıyla başlamak istedim. Biliyorum ki siz merak ediyorsunuzdur. Hepinizi hadi bakalım niyetimize dahil edelim. Ondan sonra da durumlarına bakalım. Birisi yazmış. Anlık anlamadım. Göremedim. Evet. Anlık bir şey sormuş. Bakarız. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Zümrüt yazmış. Evet. Anlık enerjisine tamam bakacağım. Hadi bakalım. Eee, Demek ki burada şey var şimdi merak çok. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Eee ilk önce özel istek üzerine dermiş. Ama ben zaten hep anlık enerjiye bakıyorum. Genel enerjisini bir alıyoruz. Ondan sonra açılıma başlıyorum. O nedenle zaten enerjisine bakacağız arkadaşlar. Sonra da bakacağız bakalım onun çatısının altında neler oluyor. Şöyle bir kamerayı gezdirelim, neler oluyor bir görelim. Evet, zamansız zamana niyetimi alıyorum ve hepinizin en yüksek hayrına olmasını ve sizlere en gerçek, en doğru bilgiyi aktarmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Şimdi önce enerjisini alacağım. Bir dakika. Değişik kart almak istiyorum bu sefer. Evet, öyle yapalım. Enerjisi. Şu yuvarlaklardan da alalım. Bir tane daha ay çektim ama uzanamadım. Evet. Kartlarımızı da alalım. Bunu düşüreceğim. Tılsım beşlisiyle başladı. Hanesinin içinde olanlar. Değnek şövalyesi. Bu neymiş? İki tane birden. Evet, bir döngüden bahsediyor. Bakalım ne anlatıyor. Evet arkadaşlar, önce enerjisine bakıyoruz. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi the void dedi. Yani boşluk dedi arkadaşlar. Bakın. Void boşluk demek. Görüyorsunuz değil mi?
Evet, boşlukla başladı. Enerjisine baktığımızda sürekli düşüş hissi. Bir boşluktan söz ediyor. Boşluk bazen yalnızlık hissi olarak, bazen hayatınız ve hedeflerinizle ilgili kafa karışıklığı ya da hayatta bir şeyin peşinden koşmak için motivasyonunun eksikliği olarak kendini gösterebilir arkadaşlar. Yani ex partneriniz de bu boşluğu kalbinde hissettiğini söylüyor. Dinlenmeye ve sıfırlanmaya ihtiyacı olduğunu, artık direnmeyi ve ona hizmet etmeyen her şeyi bırakmak istediğinden bahsediyor. Boşluk sadece karanlığın değil, olasılıkların da zamanıdır ve ex partneriniz artık özgürce serbest ex partnerinizin artık özgürce serbest bırakması gereken durumlar var olduğundan bahsediyor. Evet, arkasından meyveyi attı. Meyve hasat der arkadaşlar. Hasat ayını söyler. Yani diyor ki artık belli bir olgunluk seviyesine gelindiğini, artık sökülmesi, koparılması gereken durumların işte her neyse bunların koparılması gerektiğini, kısacası artık hasat zamanı diyor. Arkasından neyi attı enerjide? Power, güç. Yani dolunayı anlatıyor ya burada. Bakın. Burada power, güç diyor ve dolunaydan bahsediyor. Şimdi ay inanılmaz bir güçle ruhunu aydınlatıyor bu kişinin. Diyor ki yani artık hani bir şekilde parlama zamanının geldiğini, aydınlanma zamanının geldiğini söylüyor. Yoluna çıkan durumları bulacağını, yani artık her şey için mükemmel zamanlama diyor arkadaşlar. Artık bir takım hani kendisiyle ilgili, cesaretle ilgili, güçle ilgili bir takım o hani yükselişler, o patlamalar yaşayabileceğini söylüyor ve artık güce odaklandığını ve sonucunun başarılı olacağını söylüyor. Kendi kişisel gücüne de inandığını söylüyor arkadaşlar ama kişinin enerjisine baktığımızda evet bir boşluk, yani sürekli bir düşüş hissi hayatında, yalnızlık hissi ve bunun arkasından da ne dedi? Hasat dedi arkadaşlar. Hasat yapılması gerekiyor. Yani kişinin hayatında temizlik yapması gerekiyor. Yani artık sökülmesi, koparılması gereken durumları söküp atması gerektiğini, ancak bu şekilde güce gelebileceğinden bahsediyor ki burada artık bu gücü kendisinde zaten hissediyor. Yani o gücün yeterli olduğunu düşünüyor. Evet, enerjisine baktığımızda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım çatısının içinde neler oluyor dediğimizde gözle başladık. Burada diyor ki, şimdi önce okuyorum. Heh, psişik yetenekler, sezginize güvenin diyor. Şimdi burada her şeyi gören, her şeyi bilen bir gözün ona baktığını söylüyor arkadaşlar. Kişinin psişik yetenekleri olduğunu ya da sezgilerine güvenmesi gerektiğini söylüyor. Sezgilerine karşı çıktığı zaman en büyük hatalarımı yaptığım zamandır dedi arkadaşlar. Bakın, yani evet, sezgilerine güvenmesi gerekiyor ama diyor ki sezgilerime, o hislerime karşı çıktığım zaman en büyük hatalarımı yaptığım zamandır diyor. Evet, sonra oraya bir kadından bahsediyor arkadaşlar. Bir kadın. Beyler, bu sizin için de bir kadın. Kızlar, sizin için de bu bir kadın. Tabii ki şimdi bu kadınla iletişim kurmaktan bahsediyor. Bu kadının saçlarında, yani gizemli bir yüze sahip imiş. Yani güzel, gizemli bir yüze sahip bir kadın. Saçında beyazlar olabilir ya da gri ya da işte sarılar olabilir ya da sarı da olabilir. Yani işte bu kadınla arkadaşlar iletişim kurmaktan bahsediyor. Bir yandan da finansal büyüme diyor, finansal artışı anlatıyor. Geçmişte yaptığı
Bir şeyden kaynaklanıyor da olabilir bu. Örneğin uzun zaman önce hani gayrimenkul satın almak, yatırım yapmak gibi ya da şu an bir yatırım yapma isteği içerisinde olabilir. Aynı zamanda yani bu bahsettiği hani kadın da finansal büyümesine yardımcı olmuş da olabilir ya da öyle bir beklenti de olabilir. Ya da arkadaşlar yani bu kadın siz dahi olabilirsiniz eğer bu kişiye finansal destek verdiyseniz ya da bu kişi finansal olarak büyürken siz yanında olmuş olabilirsiniz. Ya da bu sürece onunla birlikte şahitlik etmiş olabilirsiniz gibi gibi. Bu kolektif bir açılım olduğu için burada aslında siz ne anlamanız gerektiğini anlıyorsunuz. Evet ve sonra diyor ki artık harekete geçme zamanı. Bakın yine aslan geldi orada. Yine bir güçten bahsediyor ama buradaki aslan action diyor. Hani atak zamanı, harekete geçme zamanı, yoluna çıkan her şeye karşılık vermeye ve onu yenmeye hazır olduğunu, artık kimseden korkusunun olmadığını, tereddütlerinin üstesinden geldiğini ve harekete geçmenin ve kararsızlığın sonuçlarıyla yüzleşmenin zamanının geldiğini söylüyor. Çünkü diyor yaşadığı hayattan memnun olmadığından bahsediyor. Bakın burada Cracked Cup'la ne verdi? Orada dar bir yol var. Dar bir yol arkadaşlar hayatı simgeliyor ve atılan o kırık bardaklar hayatın bazı yönleriyle ilgili memnuniyetsizliği ifade ediyor ve bunun yanı sıra da bir erkekten bahsediyor. Bu erkekle de bir iletişim kurmaktan bahsediyor arkadaşlar. Bir adamdan bahsediyor ve bu adamın onun kafasını karıştırdığını söylüyor. Yani bakın ex partnerinizin aklını karıştıran bir adam olabilir, bir erkek olabilir. Ve benim kafamı karıştırıyor diyor. Ama bunun yanı sıra da ne dedi? Yeni bir hayatında yeni bir rol üstlenecekmiş. Burada şapka kartıyla neyi verdi? Okyanus, güneş ve şapka. Okyanus tüm yaratıcılığın beşiğidir arkadaşlar ve güneş yeni başlangıçları ve taze fikirleri anlatır bizlere. Şapka ise kişinin yakında hayatta yeni bir rol üstleneceğini söylerken onun yanına gelen kart ne biliyor musunuz? Boş sandalye. Evet diyor, hayatımda yeni bir rol üstleneceğim. Ama diyor önce hayatımdan birisini çıkarmam gerekiyor. Çünkü hayatta üstleneceği bu yeni rolde bu kişi, kimse ona yer yok arkadaşlar. Boş bir odaya yerleştirilmiş boş bir sandalye görüyorsunuz. Yani kişinin hayatından birisinin çıkacağını ya da yeni ayrıldığını ya da ayrıldığını gösteriyor. Ve bunun yanı sıra da diyor ki bundan sonra da Quill hani o tüy kartıyla ne diyor da temel bilgilere geri dönelim. Yani hayatını üzerine inşa ettiği temellere daha dikkat etmesi gerektiği konusunda hani kendisini uyarıyor aslında. Diyor ki onlar hayatın temelidir diyor. Yani onun gerçekçi olmayan çılgın fikirlerin ortaya çıkması durumunda yani aklını yani dengede tutması gerektiğini söylüyor. Bu durumu gerçi yapmaması gerektiğini yani ölçülü ve dengeli olmaktan bahsediyor. Ve bunun yanı sıra da ancak bu şekilde başarıya ulaşabileceğini, ancak bu şekilde zorlukların üstesinden gelebileceğini söylüyor. Evet. Ve sonra bakalım neler oluyormuş. Şimdi detayları da verdi bize. Ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım hanenin, o çatının içinde neler oluyor. Yine dedim ya hani bu kişi dedi ya birisini hayatından çıkarması gerektiğinden bahsetti. Ve ilk kartı da zaten yoklukla başladı. Zaten bir boşlukla başlamıştı değil mi? Burada da bize görüyorsunuz diye düşünüyorum. Bakın hayatından birisini çıkarmaktan bahsederken burada zaten tılsım beşlisiyle de bu durumu yine gündeme getirdi. Diyor ki o çatının altında neler oluyor dediğimizde kayıplardan bahsediyor. Evet, yalnızlıktan bahsediyor, kayıplardan bahsediyor.
kendisini manevi olarak zayıf hissettiğini, toparlanması gerektiğini, artık toparlanmanın da vakti geldi diyor. Ama bu dönemi de yılmadan mücadele ederek geçirmeliyim diyor. Ama bir yokluk duygusu içerisinde arkadaşlar. Yani yine yokluk. Bakın bu kartta yokluğu anlatır. Orada da zaten yine aynı yokluk hissi, enerjisine de baktığımızda yine aynı yokluk hissiyle karşı karşıyayız. Oh, pardon arkadaşlar, bir saniye, ben bunu şarja takmayı unutmuşum. İkide bir de bildirim geliyor, anlamadım. Çok affedersiniz. Heh, oldu sanırım. Bir yandan da şarjda olsun yani. Çünkü bana şarj dayanmıyor. Evet. Yani yokluk duygusundan bahsediyor arkadaşlar. Hayatındaki karanlığın. Yani dışarıdan siz bu kişiyi gerçekten çok iyi görebilirsiniz. Çok yüksek görebilirsiniz. Ruh durumu çok iyi görebilirsiniz. Ama diyor ki işte dışarıdan bakıldığı gibi değil. İçerisinin hani öyle aydınlık olmadığını, içerisi aslında karanlıklar içerisinde imiş arkadaşlar. Evet. Ve bunun yanı sıra kişinin şu sıralar arkadaşlar gerçekten kişinin hani çok ruh halinin değişken olabileceğinden de bahsediyor. Yani bir öyle bir böyle dediği durumlar, ama bunun yanı sıra da işe odaklanmış, işte bir şeyleri başaracağına inanıyor. Bir yandan da sosyal medyayla ilgili bir takım uğraşları da olabilir. Hayatına bir problem olduğunu söylüyor. Bunu çözmek için mücadele ettiğinden bahsediyor. Evle ilgili ya da olduğu yerle ilgili problemler olabilir arkadaşlar, ve ev değişikliği dahi yapma isteği, sanki uzaklaşırsa her şey düzelecekmiş gibi bir hisse bu kişi. Aynı zamanda arkadaşlar bir yandan da kendisine çok fazla güveniyor. Yani onun kendisinin her şeyi başarabileceğini söylüyor. Ama ev ile ilgili ya da ikametgahıyla ilgili, olduğu yerle ya da işle ilgili, o mekanla ilgili bir planı var arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Bir şeyleri başarabilirim, değiştirebilirim. Gerçekten de hırslı birisi ama. Yani hırslı birisi, evet, yani yapabileceğine de inanıyor. Ve bunun yanı sıra bir takım haberler almış olabilir şu sıralar, ama diyorum ya işte hızlı gelişmelerin yaşandığından bahsediyor hayatında. Gerçekten hızlı gelişmelerin yaşandığı bir sürece girmiş. Ve bunun yanı sıra da arkadaşlar aynı zamanda da kişinin bir değişim içerisinde olduğunu söylüyor. Ama çok yorgun. Kendi içinde yaptığı münakaşalar, ya kendisiyle kavga eden birisi. Yani kendi kendine kavga eden, kendi içinde kavga eden birisi arkadaşlar. Ha, bir yandan vicdanı sızlıyor mu? Hayır. Bazı yaptığı şeyleri hani empati kurmaya çalışsa da vicdanını sızlamadığını görüyorum ben burada. Yani çok fazla böyle her şeyi vicdan yapan birisi değil. Evet, ama bir takım düşüncesizce kararlar aldığını, düşünmeden bir takım belki imzalar dahi atmış olabilir. Bunları hatayla, yani düşüncesizce yaptığını söylüyor. Ve onun için önemli olan arkadaşlar, yani kendi düşünceleri, kendi hissettikleri, ama burada işte ters giden bir şey var diyor. Yani o da bunu anlamaya çalışıyor. Burada ters giden bir şey var. Neden bu his içerisindeyim? Neden bu boşluk duygusunu yaşıyorum? Bir şeyler onun hayatında ters gidiyor arkadaşlar. Yani o da toparlamaya çalışıyor ama toparlayamıyor. Bu arada sosyal medya ile ilgili yine söylüyorum, biraz fazla sosyal medyaya yüklenmiş olabilir. Sosyal medya ile ilgili zaten yanlış, hatalı başlangıçlar ya da sosyal medya üzerinden hayatına dahil ettiği insanlar dahi olabilir ki burada sosyal medyada büyük bir blokaj veriyor bu kişiye. Yani buradan bu kime kapıyı açarsa o kapı zaten ters yüz oluyor arkadaşlar. Çünkü orada bir karma kapısı gibi bir şey diyebilirim. Yani bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama
Orada karanlık bir kapı var. Yani o sosyal medyadan gelen kişilere kapıyı açıyor ya, aslında o açtığı kapı karanlık. Oradan ona aydınlık insanlar gelmiyor. Yani burada çok dikkat edilmesi gereken, bir nokta ya da, işte, daha önce o kapıyı açıp oradan birisini hayatına aldıysa, ondan sonra bu durumun zaten yine çok, büyük karanlık olduğunu söylüyor. Yani bunu, kolektif bir açılım olduğu için, hepsini söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani her türlü bilgiyi size vermek istiyorum. Yani, böyle, dediğim gibi kendisini çok yorgun hissettiğini, planları var. Evet, planları çok gecikmiş. İşleriyle ilgili evet, bir yükselişe geçecek ama bir durgunluk döneminden de geçmiş bu kişi, yani. Bunun yanı sıra da, aniden, ruh halinin değiştiğini söylüyor. Ruh hali bir öyle bir böyle arkadaşlar. Yani o da ne olduğunu bence anlamıyor olabilir. Yani bir anda öyle düşünürken bir anda farklı düşüncelere sahip olabiliyor ama tek bir konuda kararlı olduğunu söylüyor. Hayatına hayatından birisini çıkarmaktan bahsediyor. Bu kişinin çıkması gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Evet, sürekli geçmişle ilgili, yani geçmişe bakan birisi mi? Evet, geçmişi, kendi geçmişine bakan birisi. Diyor ki yeni bir ev kurmaktan ya da yeni bir eve taşınmaktan yine bahsediyor. Birtakım o fırsatlar sunulacağından bahsediyor kendisine arkadaşlar. Ama geçmişte bıraktığı birisinden ya da işte, yani geçmişte diyorum, yani bu kişiyle ayrılık yani ex partneri olabilirsiniz. Bu kişiye karşı diyor ki hala onu merak ediyorum. Hala onun hatıralarıyla yaşıyorum ve vicdanım rahat değil. İlk defa bakın burada vicdanı rahat değil. Yoksa kendi hani diğer tüm konularda hiç umursamıyor. Biraz vurdum duymaz birisi olabilir bu kişi. Yani kendinden başka insanları çok önemsemeyen ve hatta bakın çok iddialı olacak ama kendi ailesini dahi önemsemeyen birisi. Yani ben diyen birisi. Ama burada ne diyor? Şimdi burada diyor ki yani geçmişte bıraktığım birisi var, bir ex var. Yani onunla ilgili işte o onu orada bir rahatsız ediyor. Orada bir empati kurmaya çalışıyor. Orada olan pişmanlıklardan bahsediyor ama arkadaşlar bunun sebebi de aranızdaki o ruhsal bağlantı olabilir. Çünkü o da artık hani bunun etkilerini hissetmeye başlamış. Dediğim gibi yani bir anda o geride bıraktığı kişiyi çok çocuksu olarak görüyor. Çok masum olarak görüyor. Ruhsal olarak da çok yüksek birisi olarak görüyor. Ama özlem var mı? Var arkadaşlar. Yani bu kişiye özlem duyduğunu, onun anılarını unutmadığını, onunla yaşadığı anıları unutmadığını, hatta yani özleyerek hatırladığından bahsediyor. Ya ruhu özlüyor, ruhu arkadaşlar. Çünkü burada ruhsal bağlantıdan söz ediyor. Yani ruhu özlüyor. Çünkü ne diyor burada? Yani kaybetmiş. Yani hatta aslında cennetini kaybetmiş. Haberi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani o cennetini kaybetmiş. Zaten ondan sonraki kapılar yani cehennem kapıları gibi olmuş bu kişiye. Çünkü şimdi ya bunu üzülerek söylüyorum ama bir takım hani o enerjilerden de bahsediyor. Evet, hani bir kapı kapatılmış olabilir. Bakın bu size bir kapı sonuna kadar kapatılmış olabilir ama burada neyi veriyor? Diyor ki eee, maalesef işte o sihirden bahsediyor. Yani, kişinin üzerine yapılan hatta burada neyi veriyor? Ruhsal bağlantı var. Ondan sonra birbiriniz için aslında ideal kişisiniz. İdeal, hani, özellikle kızlar siz bu kişi için ideal kadınsınız. Beyler size geldiğimizde de o diyor ki ben onun için ideal kadınım diye orada bir egosunu yükseltiyor. Ama kızlar sizde konu öyle değil. Sizde de karşınızdaki partner diyor ki ben onun için ideal kadınım diyor. Ama ama burada, maalesef aranıza bir takım olumsuz enerjiler, girmiş arkadaşlar. Ya.
Ama burada büyük bir şey var, yani ruhsal bağlantı var, yani aynı zamanda bir kadersellik var, yani bunun önüne kimse geçemez ama neyle geçmeye çalışmışlar? Olumsuz enerjilerle, sıkıntılı enerjilerle geçmeye çalışmışlar arkadaşlar. Burada şimdi tabii uzun zamandır bekleyenler için durum böyle. Yakın, örneğin 4 ay en fazla, bakın, en fazla 4 aydır ayrı iseniz bu kişiden, yani bundaki durum daha farklı. Yani hani en fazla 4 ay, 4 veriyor çünkü, anlatabiliyor muyum, ya da saat 4 ne bu? 4, yani en fazla 4 aya kadar bir ayrılık yaşadıysanız, yani bu kişiden ayrısınız ama 4 ay oldu ya da 3 ay oldu, 2 ay oldu, 1 ay oldu, neyse bir gün oldu, anlatabiliyor muyum? Ve bu kişiyle o zaman burada siz ne diyorsunuz? Bu 4 aya kadar olanlar, bundan bir haber bekleyin diyorum. Anlatabildim mi? Yani çünkü burada bir şeyler var ama bu etkileri ortadan kaldırmak için de ilahi planın bir şeyi var, müdahalesi var. Yani korkmayın, üzülmeyin. Yani işte onlar sihir yaptı, onu yaptı, bunu yaptı diye düşünmeyin. Çünkü sistem sizin için yani çalışıyor. Yani sizi destekleyen durumlar var burada. Ve bu kişi ne diyor? Bak işte diyor, o benim için ideal kişi. Gördünüz mü? Yani çok dert etmeyin. Eee, Ben özellikle Haziran ayı, neden bu Haziran ve Temmuz'da takıldım bilmiyorum bu açılımda ama neyse, hayırlısı. Çünkü burada bir mücadeleden bahsediyor ve mücadele sonucunda elde edilecek bir zafer var arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani eee, kişinin kafasında artık o çelişkilerin, kararsızlıkların, kutuplaşmaların ortadan kalktığını söylüyor. Yönünün artık belirlendiğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani çok düşünülecek bir şey yok. Yani çok üzülecek bir şey yok arkadaşlar. Eğer ayrılığınız 4 aydan fazlaysa, belki 4 yıl, 4 yılda 4 yılı aşmış da olabilir. Nedense bu dörde taktım ben. Ama burada da yani durum, evet, biraz süreciniz çok yavaş ilerliyor olabilir ama burada ne diyor kişinin, hani ektiklerini biçtiğini söylüyor. Burada karmalar çalışıyor arkadaşlar. Kişi kendi karmalarıyla mücadele ediyor aslında, bir türlü mutluluğu bulamamak gibi. Ondan sonra sürekli olduğu yerden uzaklaşmak zorunda kalmak. Yani bir şeylerde dikiş tutturamıyor arkadaşlar. Yani kaybettiğini söylüyor. Şefkati, sevgiyi, hani bir türlü bulamadığını, kaybettiğini, bir şeylerden vazgeçmesi gerektiğini ama neden vazgeçip neden vazgeçmeyeceği konusunda bir karar vermesi gerektiğini, hayatındaki o önemli noktayı belirlemesi gerektiğini söylüyor. Aşk konusunda mutsuz. Bu net. Aşk yok, yani aşk konusunda mutsuz arkadaşlar. Hani siz diyorsanız ki benim eksim işte gitti, şöyle oldu. Hayır. Aşk konusunda mutsuz olduğunu, bir türlü o tamamlanmayı yaşayamadığını, hatta burada ne diyor, işte o iyileşmenin etkisiyle burada birisine arkasını dönecek bu kişi ve o kişiye arkasını döndükten sonra zaten duygusal olarak büyük bir değişim yaşayacağını, hatta böyle radikal değişimden bahsediyor arkadaşlar. Yani daha hayattan zevk almak istiyor ama burada yaşadığı, eğer bir partner varsa hayatında, burada ne var? Daha önce yaşanılan kararsızlık ama bunun yanı sıra da yaşanılan sadakatsizlik var arkadaşlar. Evet. Evet, yani duygusal olarak aşkı kaybettiğini söylüyor. Yok, yok, yani eğer bir ilişki yaşıyorsa hani mutlu olamayacağı bir ilişki, ona mutluluk vermeyen bir ilişki yaşandığından bahsediyor. Ama çok fazla yavaş hareket edilmiş olabilir. O nedenle de burada diyor ki işte inancının yitirilmesinden bahsediyor. Ama aynı zamanda kişinin duygusal olarak hani bunalımda olduğunu, ama arkadaşlar yani kişi duygusal olarak evet sıkıntılı olabilir fakat burada ne diyor? İşte bir takım etkiler altında kaldığını söylüyor kişinin. Ama burada şimdi bir dakika bir şey alacağım. Merak ettiğimiz bir durum var. Sizle ilgili duruma bakacağım da. Sizinle ilgili bir duruma bakacağım.
Sizin de bir takım sanki bu kişinin şifalanmasıyla ilgili bir takım çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Dualar yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada bakın sinek güçlüsüyle başladı. O bir iyileştirmedir aynı zamanda. Yani aşk ve mutluluğa, başarıya ya da başarılı bir evliliğe, uzun dönemli bir ilişkiye, ondan sonra yani ikinci bir şansı anlatır bu kart. Orada diyor ki siz ikinci bir şans için bu kişiyle ilgili bir takım e, dualar etmiş olabilirsiniz. Yani enerjisel anlamda hani bir ne denir, nasıl anlatabilirim bunu, çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Bunun sebebi de burada diyor ki bir takım kıskançlıklar da olmuş ama yani kıskanmış da olabilirsiniz bu kişiyi. Ondan sonra onun çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama yine de bu kişiden hoşlandığınızı söylüyorsunuz. Ama bu kişiyi hani iyileştirmek için burada sizin de bir çaba sarf ettiğinizi söylüyoruz. Evet. Söylüyor yani. Evet, burada da şanslı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ondan sonra her türlü bu durum ama iyileşecek bu durum diyor ya. Evet, olumlu veriyor yani ani gelen bir şans e, durumu, şansı anlatır. Ama yaptığınız şey mi bilmiyorum. Orada bir şifa çalışması var. Burada da ani gelen bir şanstan bahsediyor. Yani ilişkinize ya da siz artık her ne yaptıysanız, nasıl bir yol izlediyseniz arkadaşlar, burada aniden bir iyileşmenin geleceğini söylüyor. Çünkü orada farklı bir şey gördüm. O yüzden o kartları alma gereği hissettim. Evet, gördüğüm şey çıktı. Sizin de bir takım iyileştirmek için yaptığınız durumlar söz konusu olmuş bu kişiyle ilgili. Ya çok fazla dua ettiniz, ya işte bir şeyler yaptınız. Ama sanki biraz doğal yöntemlerle olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi yani bu kadar yaşadıkları bunlar. O zaman ne diyoruz? Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyoruz. Şunları bir alalım önce. Şurayı bir açalım. Kadersel bir evre veriyor yani. Kadersel. Bakın boşlukta. Evet. Hadi size bir içimden şimdi bu geldi, bir şey söylesin. Size söylesin bunu. Yürüdüm ve geçtim. Çok üzgünüm. Bana ihtiyacın olduğunda yanında olamam. Kalbim kırıldı. Senin ve aşkımız için savaşmalıydım. Ama bu şekilde yapmadım. Bu her zaman en büyük pişmanlığım olacak dedi. Ve sonra da size ne dedi? Özlüyor ruhum. Birlikte olmanın ne kadar zor olduğu umurumda değil. Hiçbir şey ayrı olmaktan asla zor değil. Seni özlüyorum dedi. Son bir tane daha alalım. Sanki bu da gelmek istedi ya, bunu da alacağım. Ve diyor ki mesafelisin. Seni kaybetmek kalbimi kırdı. Benden uzaklaşman beni fazlasıyla üzüyor. Ama buna ben sebep oldum, biliyorum. Ve unutmaya çalışıyorum. Gerçek şu ki yeri geldi çok güzel anılar yarattık. Yeri geldi çok keyifli vakitler geçirdik. Yeri geldi çok güzel iletişimler kurduk. Seni nasıl unutabilirim ki? Unutamıyormuş. Unutmaya çalışıyor ama unutamıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Evet ama ne diyor? Kendim yaptım. Siz de cevap verin. Şimdi haksızlık olacak. Ona söyle, size cevap hakkı vermemek olmaz. Yani benim gördüğüm zaten bu ilişkide sizin cevap hakkınız olmamış ki. Bari burada olsun. Değil mi? Hadi bakalım. Ve ay, şifa geldi, şifa geldi. Ah, heyecanlandım. Evet ve siz diyorsunuz ki teslimiyet. Kaçan kovalayan aşamasından bıktım.
Teslim oluyorum ve senden de bunu bekliyorum. Geçmişi incelemek, mesajlarımıza, konuşmalarımıza bakmaya devam ediyorum. Geçmişi inceliyorum diyorsunuz ve diyorsunuz ki özledim, seni özledim ama öğrenmek için bu ayrılığa ihtiyacımız vardı. Ve sonra şifa, seninle aramızda iyileştirici bir sevgi var. Bana ara ara kendimi iyi hissettiriyorsun, öğrettiklerinle benliğim şifalanıyor. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyoruz. Yani mesajları mı inceliyorsunuz? Siz onunla konuşmalarınıza mı bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya da fotoğraflara mı? Onunla olan geçmişi incelediğinizi söylüyorsunuz. Evet ve özledim diyorsunuz arkadaşlar. O da sizi unutamadığını söylüyor ama. Evet ve o da özlüyor, özlüyor ruhum dedi. Evet arkadaşlar, aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyoruz ve yayınımızı burada bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.